Herkese yeni bir videodan selamlar, sevgiler dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte Lima'nın gizemli dağlarından birisi olan Apu Sika'yı keşfedeceğiz. Hem doğal güzellikleriyle hem de yaralar için taşıdığı kültürel anlamıyla da büyüleyici bir yer. Eğer hazırsanız bu eşsiz yeri hep birlikte keşfedelim. Ama videoya geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Bu yolculukta bana destek olmak isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olup yorum yazarsanız çok sevinirim dostlar. Sizlerin desteklerinizi görmek bana çok büyük bir moral motivasyon veriyor. Ayrıca sizlerle birlikte daha çok keşfedeceğimiz yerler var. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum destekleriniz için. Eğer hazırsanız macera başlasın o zaman. Trenden indim. Durağın ismi de Maria Auxiliadora diye geçiyor. Şu karşıdan da otobüsleri binip Apu Sika'ya gideceğim. Şu karşıda görünüyor zaten. Otobüsten indim. Şimdi şuraya doğru yürüyeceğiz. Sanırım 2 saatlik bir yürüme mesafesi var yaklaşık. Evet dostlar, o aradan çıktım. Biraz daha yürüdüm. Şimdi şöyle olduğu gibi yine yürüyeceğiz. Burası da Peru'nun favelilerin olduğu kısım. Fakat bayağı ağır bir koku var yani burada. Girişe geldim. Tabii daha yürüyeceğimiz yol var. Fakat o kadar zor da ulaşım değilmiş dostlar. Zaten otobüs şoförü olsun hem de etraftaki kişiler de nasıl gideceğimi gösterdi. Zaten de size de gösteriyor. Şimdi giriş ücreti ödeyeceğiz. Burada yine ufak bir büfe tarzı bir şey de var. Mototaksiler giriş kısmında 10 sol istiyordu. Fiyat yüksek geldiği için binmedim. Biraz daha yürüdüm. Bir mototaksi geldi, o da 5 sol istedi. Şimdi mototaksiye bindim. Hava da çok sıcaktı. Zaten gideceğim yerde bayağı yüksekti ve uzun yol olduğu için benim dedim. Böyle gidiyoruz. Yine buralarda yaşamlar var. Asıl giriş yerine geldik. Şimdi buradan da şöyle göstereyim. 5 solise bir ödeme yaptım fakat daha da yürüyeceğim yol var. Bayağı da uzakmış yani. Tuhaf bir yer. Şu karşıda da yine yaşayanlar var. Burası da 3 ilçeye bağlı limanın. La Molina, Villa Maria del Trufo, bir de Paçamak diye ayırmışlar. Bayağı da göreceğimiz yer var yani. El Cisne diyor, Bella Durmiento, El Inca vesaire gidiyor. Bulunduğumuz yerde 1200 metre yükseklikte bir yer. Lima'ya da 30 kilometre güneyinde yer alıyor dostlar. Vay be. Bayağı etkileyici yani. Mirador dedikleri yani kuş bakışı bakabileceğimiz yere geldik. Fakat tabi daha da şuraya gideceğim. Sanırım şurası arka taraf La Molina Villa Mal del Trufo oluyor. Şu göstereyim. Şu arka tarafta sanırım Paçamak oluyor. Şu aşağıda görünüyor evler. O tarafta öyle. Öyle bir yıkık dökük bina var ama şurada da motor var. Gerçekten korku yeri gibi. Bayağı tehlikeli fakat çıkabilirsem çıkacağım yani. Şöyle göstereyim size. Hiç tekin gözükmüyor. Fakat şansımızı deneyelim. Başımıza inşallah bir şey gelmez.
Havada bayağı da sıcak yani dostlar. Görüyorsunuz, ter içinde kaldım. Önceden banyo falan da varmış. Bayağı da iyi yani. Bulutların üstüne çıkmaya başladık. Şöyle biraz daha çıkabilirsem. Etkileyici. Tabii burası bakıma gelmemiş. Harika değil mi dostlar? Şuralar yine ufak tefek favelalar. Neyse, fazla kendimizi tehlikeye atmayalım. Yolumuza devam edelim şöyle. Sonunda asıl geleceğimiz yere geldik. Burada da İnkalara ait heykel yapmışlar. Şu tam karşıdan gelmiştim. Şu karşıda da restoran var. Biraz oturup dinlendim. Fiyatları da gayet uygun yani. Hamburgerin fiyatı 13 soles. Tavuk kızartmaları vesaire 18 solesti. Ben de oturup bir şeyler yedim. Şimdi şuraya da doğru gideceğiz. Orada da birkaç tane göreceğimiz yer var. Tabi burası akşamüstü gün batımı daha harika oluyor da onu beklemeyeceğim. Erkenden bitireceğim seyahatimi. Çünkü ona göre aşağısı tehlikeli gelmişti. Burada çalışanlara göre de tehlikeli değil. Ama şunu da söyleyeyim. Şu anda geçen hafta 26 Eylül'de Lima'da eylem yapılmıştır. Şehir içi ulaşım olsun, nakliyeciler vesaire büyük bir eylem yaptılar. Bu yüzden de Lima'nın 12 şehrinde ilk ay boyunca o hal ilan edildi. Ya bunun da sebebi işte şehir içi ulaşımda olsun böyle silahlı soygunlar, gapslar vesaire bayağı bir arttığı için, tehlikeli olduğu için şoförler de eylem yapmıştı. Burası da sanırım göreceğimiz son yerde. Bayağı bir bulutun üstüne çıktık yani. Burada da sanırım leylek ördek tarzı bir şey var, heykeli. Fena değil. Tam şu karşıdan gelmiştik. Bayağı da uzak gerçekten dostlar. Hem de yorucu. Şunu da söyleyeyim. Aşağıda birkaç kişi konuşurken duymuştum. La Molina'dan da giriş varmış. Bakalım, gidebilirsem o tarafa doğru gideceğim. Size de yine göstereyim orayı da. Bayağı etkileyici. Sanırım hemen her yeri gördük. Şimdi ben de tekrar dönüş yolundayım. Ama o ilk başta girdiğim yani Villa Malia Truffaut değil de La Molina tarafına gidiyorum. Çünkü benim eve daha yakın orası. Oradan da giriş varmış yani. Onun için oraya doğru gideyim dedim. Şu dağların arkasına doğru gideceğim. Ben görebiliyorum da sanırım kameradan gözükmüyor gibi. Bakalım. Öyle bir yer. Şu karşı tarafı da kapatmışlar. Askeri bölge mi? Özel alan bu. Bilmiyorum tabi. Çok tenha, ıssız bir yer. Zaten dediğim gibi şuradan geldik. Şimdi ben de şuradan çıkacağım. Umuyorum ki çıkış vardır yani. Sanırım şu anda
çok büyük bir risk aldım. O dediğim etrafı çevreleyerek girdim. Fakat yapacak başka bir şeyim de yoktu. Hem Google haritalar burayı gösteriyordu, hem de gidecek başka yer yoktu. Bakalım. Umarım başımıza bir iş gelmez. Aşağıda halı saha gibi bir yer gördüm. Özel alan mı, askeri alan mı bilmiyorum artık dostlar. Aşağı inince bakacağım. Dediğim gibi umarım başımıza bir sıkıntı, bela, iş gelmez yani. Çok tenha, enteresan bir yer. Şu karşıya doğru gideceğim tabi. Bir saatlik yürüyüş var. Kimse de yok yani benden başka. Çıkışa yaklaştım yani. Ama burası askeri alan değil. Bir özel okula ait bir alan gibi sanırım. Şu karşı tarafta go kart pisti var. Şu yukarıda da bir diğer alan var. Tabelada hem tabela olsun hem de haritalara baktım. Özel okul alanı gösteriyor. Umarım başımıza bir sıkıntı gelmez dediğim gibi. Futbol sahası falan da var şu ileride. Hatta gözüküyor mu bilmiyorum ama. Çıkışa gidelim. Durumu izah ederiz olmadı. Şu aksiyon dolu bir macera bitsin artık yani, yoruldum. Yani yürüyüş yolu da bayağı tehlikeli ve zordu yani dostlar. Bu yolu seçmem, yani seçmekle daha doğrusu hata ettim. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Yine şurada futbol sahası, kaleler, potalar vesaire var. Yani çok enteresan bir yer. Ne ayak çözemedim hala burayı. Bakalım. Burada da böyle yatakhaneler, dolaplar vesaire var da yani incin top oynuyor, benden başka da kimse yok gibi yani. Terk edilmiş gibi bir yer. Tuhaf bir yer gerçekten. Evet, dediğim gibi şu karşıda bayrağı var. San Pietro Okulu diye geçiyor. Neyse, kamerayı kapatayım da bir sıkıntı olmasın şimdi. Fakat burası da güzelmiş yani. Hoşuma gitti. Sanırım hafta sonu diye kimse yok olabilir. Dediğim gibi orası özel okulmuş, hani ilkokul. Güvenliğe geldim. Beni görünce bayağı bir şaşırdı, afalladı. Nereden girdiğimi falan söyledi. O yukarıdan, dağdan girdiğimi söyleyince anlayışla karşıladı zaten. Bir sorun da olmadı çok şükür. Bugünlük de bu videodan bu kadardı. Umuyorum ki hoşunuza da gitmiştir video. Aksiyon dolu bir video oldu yani. Her ne kadar zor olsa da etkileyici ve güzeldi. Eğer videoda hoşunuza gittiyse videomu beğenip kanalıma abone olup bana bu yolculukta destek verirseniz çok çok sevinirim. Sizin desteklerinizi görmek bana çok büyük bir moral, motivasyon veriyor. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum destekleriniz için. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.